Dostlar merhaba. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi genelde Japonların düşüşü olarak sayılır. Evet, bu söylem doğrudur. Lakin genelde herkes atom bombası sonucu Japonların teslim olduğunu sanıyor. Ama bu gerçekleri yansıtmıyor. İçin gerçeğini bir konuşalım isterseniz arkadaşlar. Gerçekte Japonları kim teslim olmaya zorlamıştı? Bu arada video başlamadan önce 1000 abone hedefimiz için lütfen bize abone olmayı unutmayın. Eksik bulduğunuz bir şeyleri de yorumlarda lütfen konuşalım. Bu arada kardeş kanalımız Hitit Tarih kanalına da göz atarsanız sevinirim. Almanların Polonya topraklarını işgal etmesiyle başlayan 2. Dünya Savaşı'nda Almanya birçok devlet ile bu savaşta yer aldı. Tabii ki kaybeden taraf olmuşlardı. Amerika ve İngiltere ise kazanan taraf olmuştu. Almanların birlikte yer aldığı başlıca devletlerden birisi de Japonya'ydı. İtalya'dan sonraki en büyük müttefikiydi. Tabii Japonya kendi bölgesinde başta Çin olmak üzere Doğu Asya'da mücadele ediyordu. 2. Dünya Savaşı'nda ise miğfer devletler arasında son pes eden devlet olacaktı. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın çok istemesine rağmen hiçbir zaman Japonlar Sovyetler Birliği'ne saldırmadı. Nedeni ise bir saldırmazlık paktı anlaşmaları vardı ve sözlerine hep sadık kaldılar. Aslında Japonların 2. Dünya Savaşı'nda bulunma nedeni Japon arasında hiçbir kaynakları olmamasının nedeniydi ve yayılmacı bir politika izlediler. Kore, Çin ve Filipinler gibi ülkeleri işgal ettiler. Her şey Doğu Asya'da Japonlar için güllük gülistanlık giderken o hatayı yaptılar. 2. Dünya Savaşı'nın kırılma noktası olan o operasyon başka bir deyiş ile aptallığı yaptılar. Demek istediğim şey Pearl Harbor saldırısı. Japonlar hiçbir savaş ilanında bulunmadan bu saldırıyı gerçekleştirdi ve Amerika'yı uyuyan devi uyandırdılar. Dostlar, bu saldırı ile ilgili 2 tane de sinema filmi çekmişler, Pearl Harbor ve Midway. Olayın iç yüzünü merak edenler için beyaz perdeye taşımışlar. Öneririm. Neyse, biz videoya devam edelim. Tarafsız olan Amerika'yı ve Hawaii adasındaki Pasifik filosunun belini kırdı. Demirli haldeki tüm gemileri batırmışlardı Japonlar. Tabi bu işin sonrasında tüm miğfer devletler etkilendi. Amerika İngilizlerin safında savaşa katıldı. Sonrasında D-Day yani Normandiya çıkarması, Midway'deki Japon filosunun çöküşü ve olayların sonunda Almanya'nın teslim olmasına kadar gitti. Savaşın sonunda direnen ve savaşan tek devlet kalmıştı, Japonya. Tabi sonrasında bildiğimiz o 2 atom bombası, Hiroşima ve Nagasaki, ve bu atom bombalarından sonra Japonya'yı teslim oldu biliyoruz. Japonya bu atom bombalarından sonra teslim olmadı. Japonya Mançurya operasyonundan sonra teslim olmuştur. Mançurya operasyonu Sovyetler Birliği'nin Mançurya'yı Japon İmparatorluğu'nun elinden alması için düzenlenmiştir. Operasyonun sonucunda Japonlar teslim oldu. Bu operasyon daha sonra Ağustos fırtınası olarak da adlandırılmıştır. Kasım 1943'te toplanan Tahran Konferansı'nda Amerika Sovyetler Birliği'nden Japonya'ya karşı mücadelede yardım istedi. Sovyetler Birliği de bunu kabul etti. Ancak Doğu cephesinde savaşlar halen devam ediyordu. Bu yüzden yardımlarını edemediler. Savaşın sonlarına doğru gelinmesi üzere Yalta Konferansı düzenlendi. Konferansta Amerika'nın isteği tekrar dile getirildi. Burada alınan karar neticesinde Nazi Almanyası teslim olmasından 90 gün içerisinde Japonya'ya savaş ilan edilecekti. 2 Mayıs 1943 tarihinde Nazi Almanyası Berlin Savaşı ile birlikte teslim oldu. Bundan 3 ay sonra 9 Ağustos'ta Sovyetler Birliği Mançurya operasyonunu düzenleme kararı aldı. Sovyetler Birliği Mançurya'ya 3 koldan saldıracaktı. İlk olarak eş zamanlı şekilde Transbaykal cephesinden ve 1. Uzak Doğu cephesinden saldıracaktı ve her cepheden 3 koldan saldırılacaktı. Her iki cepheden gelen 1. kollar buluşacaktı. Böylece Mançurya 2'ye bölünmüş olacaktı. Saldırı sonucunda kışlatılan Japon ordusu 2. Doğu cephesinden gelecek olan Kızıl Ordu ile birlikte 2'ye bölünecekti. Hızlı bir şekilde kuşatılan Japon birlikleri Mançurya'da teslim oldu. En büyük kol ordularının düştüğünü duyunca Tokyo'da şok etkisi yarattı. Ve bunun sonucunda Japon İmparatoru savaşın daha fazla devam edemeyeceğini radyodan halkına duyurarak 2. Dünya Savaşı'na son vermiş oldu. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Beğenmediğiniz yerleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de konuşuruz bu şekilde. 1000 abone hedefimiz için de lütfen abone olmayı unutmayın.